Merhaba dünya, farklı örgülerin bulunduğu Örgü mü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bordür olarak kullanabileceğiniz mozaik çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım modelimi sever ve beğenirsiniz. Evet, mozaik bir çalışma arkadaşlarım. Çantalardan hırkalara varana kadar dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz bu modeli. Bu modeli yaparken şöyle göstereyim. 3 milim tığ kullandım. Alize Cotton Gold'un bu renklerini kullanarak yaptım arkadaşlarım. Şimdi modelimizde fark ettiyseniz yarım bir çiçeğimiz var. Böyle özellikle bir hırka yapımında alt kısmına bunu koyup üst kısmını bu şekilde devam ederek tamamlayabilirsiniz. Ya da sade düz bir renkle de devam edip gidebilirsiniz arkadaşlarım. Evet, bu güzelliğin hemen yapımına başlamak istiyorum. Şöyle şu arayı ben sizlere anlatacağım. Onun için hemen 37 tane zincir çekerek modelimizin yapımına başlıyorum arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım, zincirlerimizi çektikten sonra ne projesi yapacaksak ona göre zincirler çekiyoruz. Ve gördüğünüz gibi yarısını şu kısmı 37 tane zincirden oluşacak. Kenarlarda dahil olmak üzere arkadaşlarım. Şimdi bunu yaptıktan sonra yeni gelen arkadaşlarım, yeni hani videoma rastlayan arkadaşlarım için söylemek istiyorum. Buraları özellikle göstermek istiyorum. Şöyle her bir zincirin içerisinden bir tane ilmek çıkartıp sık iğneler ile geçiyoruz. İlk sıramızı arkadaşlar. Sonlara geldiğimizde bu ipimizi şu şekilde alarak alt kısmından sık iğnelerimizin arasında götürerek yok ediyoruz arkadaşlar. Son zincirin içerisinden de giriş yapıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve bu ipimi kesiyorum. Bir çanta yaparken arkadaşlarım bu ipi kesmenize gerek yok. Bir hırka yapacaksanız şayet bakın şöyle göstereyim. Hırkanın boyunu en kısmını ne kadar yapacaksanız kollar da dahil olmak üzere şu şekilde yapıp şöyle önden başlayıp arkayı çevirip tekrar öne getirebilirsiniz. Yani şu parçamda da özellikle göstereyim. Şöyle yaptım bakın. Daha büyük düşünün tabii ki. Şöyle yapabilirsiniz. Kol üst kısmını ise düz olarak yapıp tamamlayıp güzel bir hırka çalışması yapabilirsiniz. Ya da yelek çalışması yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi ikinci rengime geçiyorum. Bunu da yeni gelen arkadaşlarım için, yeni başlayan arkadaşlarım için. Bakın şurada dönüş yerimiz var. Buradan giriş yapıyoruz. Ve bu ipimi aldım. Şu şekilde önce buradan geçirdim. Bir miktar ip bırakıyorum arkadaşlar şöyle. Buraya bir tane zincirle sabitliyorum önce. Daha sonra bakın şu V gibi olan yerin arka kısmından giriş yapıyorum. Ve buralara sık iğne yaparak devam ediyorum. Hepsinin bu üzerindeki arka kısmından alarak devam ediyoruz. Sonlara yaklaşırken bu bıraktığımız ipi şöyle yine arkaya doğru alıyorum
Ve bunu da aradan yine götürüyorum ki herhangi bir çıkma olmasın, sonra onlarla uğraşmayalım diye. Şöyle aldım, bakın üzerinden devam edip örüyorum. Şimdi en sona geldiğimizde şuradan giriş yapıyorum. Bir de şuradan. Buna dikkat ederseniz arkadaşlarım, bakın bu kenarları daha düzgün durur. Şimdi buradan aldım, çıkarttım ve şu şekilde sık iğnemi yaptım. Bir zincirimi çektim. Yine bu ipimi kesiyorum. Diğer ipime geçmek için. Şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Ve diğer rengime geçiyorum hemen. Şöyle bir tane yine zincirimi çektim. Hep aynı olduğu için bir daha söylemek değil de böyle geçmek istiyorum arkadaşlar burayı. İlkini, bunu yine arkadan da ipimi aldım. Şöyle sık iğnemi yapıyorum bir tane. Şimdi ikili trabzan yapacağım. Üzerine alıyorum. Şu burayı atlıyoruz arkadaşlar. Bunun üzerine sık iğne yaptığımız için. Hemen yanındaki yerden giriş yapıyorum. 3 tane kenar olduğu için ikili trabzan yapıyorum buraya. 2 ve 3. Arkadan alma sebebimiz, bu önlere bu şekilde deseni vermek için arkadan almamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle buradan da göstermek istiyorum. Şurayı yaptık. Burası için, diğer rengimle yapacağım işlem için bir tane buraya sık iğne yapıyorum. Daha sonra bu sık iğne yaptığım yerin alttan atlayarak devam ediyorum. Buraya geçiş yapıyorum. Ve bu araya 7 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Sonra bakın buraya bırakacağız şimdi. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yine devam edeceğim için, şurayı yapacağım için 7 tane yine buraya ikili trabzan yapıyorum. Sonra bakın geldim buraya. Burayı yapmak için şöyle biraz yakınlaştırayım. Burası için bir tane yine sık iğne yapıyorum, bırakıyorum. Sonra aradaki yer için ise 5 tane ikili trabzanla devam ediyorum. Şimdi yine bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra 7 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Şimdi ikinci çiçeğimizi, yani şu görüntümüzü yapmak için bakın devam ediyor olsaydım yine bir tane sık iğne, 7 tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, 5 tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, 7 tane ikili trabzan, yani bu şekilde devam ediyordum arkadaşlar. Şimdi bir tane şurayı, şu birleşim yerlerini tamamen göstermek amaçlı buraya bir tane sık iğnemi yapıyorum. Hemen yanına bir tane ikili trabzanımı şu şekilde alarak yapıyorum. Daha sonra bakın buradan yine giriş yapıyorum. Burası da değişmiyor arkadaşlarım. İkisinin arasından geçirdim. Çıkartıyorum ve
bir tane sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çektim ve bu ipimi de artık kesip diğer rengime geçiyorum. Evet, görüntümüz bu oldu arkadaşlar. Şimdi boşluk doldurmaca gibi bir sistemi var mozaik çalışmasının, mozaik modellerinin. Bu bıraktığımız tek olan yerlere sadece ikili trabzan yapacağız. Diğer yerleri ise sık iğneler ile devam edeceğiz. Bu ipimiz de bakın alttan kaldı. Burası ikili trabzan olduğu için bu tarz kalmalar olabiliyor. Şimdi onu da hemen şu şekilde alarak içten götüreceğim arkadaşlar. Onu da şu şekilde yapacağız. Aldım, çektim, yine bağlıyorum önce şöyle. Sonra bakın giriş yaptım. Bu ikisini de birlikte aradan şöyle götürüyorum. Çünkü buralar sık iğne olduğu için alması, aradan götürmesi daha kolay oluyor. Bu kısımlar tamamen yeni başlayan, yeni gelen, videoma yeni rastlayan arkadaşlarım için. Şimdi sık iğneler ile geldim. Bakın ikili trabzanlarımın üzerine. Sonra üzerine alıyorum. Bu arada yapmış olduğum sık iğnemin alttaki aynı renk olacak arkadaşlar. Ondan giriş yapıyorum. Ve buraya bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şu kafamızı karıştırmasın. Bu arkadan gelen ipimiz. Evet. Bakın şöyle. Bu da aynı şekilde. Evet. Şimdi bir tane sık iğnemi yaptıktan sonra bu aradaki ikili trabzanlarımın üzerine sık iğneler ile geçiyorum. Yani 7 tane buraya sık iğne yapmış oluyorum arkadaşlar. Sonra yine üzerine aldım. Bu yuvaya giriş yapıp buraya bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Yine ikili trabzanlarımın üzerine sık iğnelerimi yaparak devam ediyorum. Burada da arkadaşlar bakın son yerlerde de yine ikili trabzanlar yaptığımız için bu bıraktığımız ipimiz burada kalmıştı. Yine aynı başlarken yaptığımız gibi onları bu şekilde alarak aradan götürüyoruz ve buraya bağlamış oluyoruz. Şimdi yine üzerine alıyorum ve bu boşluğa giriş yapıyorum. Buraya bir tane ikili trabzanımı yapıp sık iğnemi yapıyorum yanındaki ikili trabzanımın üzerine. Sonra bakın şu şekilde giriş yaparak ikisine birlikte alıp çıkartıp bir zincirimi çekip kesiyorum. Evet, görüntümüz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Hemen diğer rengimize geçelim. Şimdi burada olan 3 tane ikili trabzanımı, bunlardan şu modeli yapacağım için, bakın şu modelin aynısı buraya yapacağım için şöyle 2 tane yapıyorum. İkili trabzan 1 ve 2. Şimdi diğer rengim için yer açıyorum. 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum. Sonra bu ara aynı işlemi burada da yapacağız arkadaşlar. 3 tane bırakacağımız için yine bir tanesini atladık. Bakın alttaki ikili trabzanımızın hemen yanındaki yerden giriş yapıyorum. 1 2 3 4 5. 5'e düşürmüş oluyorum. Ve buraya yine 3 tane sık iğne ile devam ediyorum.
Şimdi bu aradaki yere de aynı şekilde 5 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Sonra burayı yapmak amaçlı buraya 3 tane yine ikili trabzan sık iğne yapıyorum. 2 3. Bunun ikisinin arasındaki 5 olan sayıyı 3'e düşürüyorum arkadaşlar. Şimdi yine 3 tane sık iğne. Sonra bu 7 olan yere geldik. Oraya da 5'e düşürüyoruz. Sonra bakın buradan bir tane hemen şöyle 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum. Artık alta ikili trabzan yapmayacağım. Sonra buradan alıyorum ikisinden ve buraya sonunda yaptığımız işlemi yapıp kesip diğer rengimize geçiyoruz. Yine ikili trabzanlarımın üzerine sık iğnelerimi yapıyorum önce. Geldim. Şimdi bu üçlü yere şurayı yapacağımız için ilkine bir tane şöyle üzerine alıp ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra yanındaki yere arada beyaz gözüküyor bakın modelde. Şöyle. Burayı yapmak için bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra bir ikili trabzan daha yapıyorum yanına. Aradaki bu 5 yerin üzerine sık iğneler ile devam ediyorum. Ve buraya başlamış olduk zaten arkadaşlarım. Şimdi şu üçlü 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum buraya. Sonra yine sık iğneler ile devam ediyorum. Evet, buraya geldiğimizde bu 2 tane olanın birincisini burayı yapacağız. Hemen şöyle aldım. İlk başta yaptığımız gibi yapacağız. Bir ikili trabzan, bir sık iğne. Bir ikili trabzan. Arada 3 tanesine sık iğne. Sonra yine bir ikili trabzan, bir sık iğne, bir ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum sık iğneler ile 5 tane olan yerimin üzerine de sık iğneler yapıyorum. Diğer çiçeğimiz olduğu için arkadaşlarım şöyle 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve burayı da yine normal bitirdiğimiz gibi bitiriyoruz arkadaşlar. Evet, bakın şöyle başlamış olduk. Şimdi devam edelim. İki tanesinin üzerine yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 3 tanesine sık iğneler ile devam ediyorum. 2 ve 3. Bu aradaki ikili trabzanlarımın üzerine
Şöyle alıp ikili trabzanlar yapıyorum yine. 1 2 3 ve 4. Bakın bir tane bıraktım. Bir sonraki sırada çünkü sayımız 3 olan sayımız 5'e çıkacağı için arkadaşlar şurayı geldik. Bunu yapmak için yer bırakacağız. Şöyle bir tane bu taraftan ikili trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum. Şöyle 1 2 3 4 ve 5. Evet, 5 tane buraya sık iğne yaptım. Sonra üzerine alıyorum. 4 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Sonra yine 3 tane sık iğne, 3 tane ikili trabzan, 3 sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Sonra buraya yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Diğer çiçeğime geçtim. Şöyle alıyorum diğer ipimi alttan götürmek amaçlı sık iğneler ile bitiriyorum arkadaşlar. Sık iğneler ile geliyorum yine. Bu 3 tane olan yerime bir tanesini geçiyorum. Bakın. Altta ikili trabzanım var. Sık iğnemi yaptım. Üzerine alıyorum. Ortadakinin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine sık iğneler ile devam ediyorum. Bu araya 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine sık iğneler ile devam ediyoruz. Beş tane olarak yaptım. Ortadakinin üzerine ise ikili trabzanımı yapıyorum. Yine 5 tane olarak devam ediyorum sık iğneler ile. Yine ortadakine bir tane ikili trabzan yapıyorum ve devam ediyoruz aynı şekilde. Ve buraya arkadaşlarım yarım olduğu için 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve sonra gelip bitirip diğer rengime geçiyorum. Evet, görüntümüz bu şekle gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi ise yine diğer rengime hemen geçeyim şöyle. Yine bu kenardaki 2 tanenin üzerine ikili trabzanlarımı yapıyorum. Ve burada az önce atladığımız yere de aynı şekilde ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra bir tane sık iğnemi yapıyorum.
Sonra devam ediyorum. Buradan başlıyorum. Atladığımız yere yine geldik. 1 2 3 4 tane buraya ikili trabzanı yaptım. Buraya arkadaşlarım 7 tane sık iğne ile devam ediyorum. Bakın bir tanesini yapmadık, yine büyüteceğimiz için. 2 3 4 5 6 ve 7. Şöyle göstereyim iyice. Sonra üzerine alıyorum. Buradan giriş yapıyorum. Yine 5 tane 4 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Buraya bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra tekrar 4 tane, bu arası 5 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Evet, 5 tane buraya yaptık. Bakın şöyle bir görüntü elde ettik. Sonra bir tane yine sık iğnemiz ve buraya 4 tane ikili trabzanımız. 1 2 3 4 bu şekilde. Sonra bunun üzerine sık iğne ve diğerlerinin üzerine zaten sık iğne ile geçiyoruz. Evet, görüntümüz bu şekle geldi. Hemen diğer rengimize geçelim. Evet, giriş yaptık, bağladık. Sonra devam ediyoruz sık iğneler ile. Buraya geldiğimizde arkadaşlar, bu arada 7 tane yerimiz var. 3 tanesini ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 ortadakine, yani dördüncüye sık iğne, sonra yine 3 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Bakın şu boşluğu vermeye başladık. Şimdi buradan sık iğneler ile devam ediyorum. Arada hiç ikili trabzan yapmadan buraya geldiğimizde yine çiçeğimizin yarısı burada olacağı için şöyle buradan başlıyorum. 1 2 ve 3 tane ikili trabzan yaptım. Sonra bir tane sık iğne ve diğerine de şöyle arada bir tane atlayıp ikili trabzan yapıyorum ve bitiriyorum bu rengimi. Kenardaki bağlama yerimi yaptıktan sonra şu tam diğerinin ortasına gelmiş oluyor arkadaşlar. İsterseniz bunu yapmadan da geçebilirsiniz. Bunun için yer bırakacağız. Şöyle bunun üzerine de sık iğne ile devam ediyorum. Ve bu arayı, hepsini buraya gelene kadar ikili trabzanlar yapıyorum.
Şimdi yine üçünün üzerine sık iğnemi yapıyorum. Arada bırakmış olduğumuz boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 3 tane sık iğne yapıyorum. Sonra ikili trabzanlar ile geliyorum. Şurası için yer bırakacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 tane devam ediyorum. 2 oldu. 3 4 5 6 ve 7. Bakın şunun tam ortası olmuş oluyor. En altta 5 ile başladığımız yerin tam orta kısmı. Oraya bir tane şöyle hemen sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra ise yine ikili trabzanlar ile buraya kadar devam ediyorum. Yani yine 7 tane ikili trabzan ile devam etmiş oluyoruz. Sonra bu ipimizi alalım, şöyle sık iğneler yapıyorum. Bıraktığımız boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet, bu rengime geçtim. Bağladım ve sık iğnemi yapıyorum. Hemen burada bıraktığımız bir tane boşluğa şöyle bir tane ikili trabzan yapıyoruz ve sık iğneler ile devam ediyoruz. Şimdi bu ikili trabzan 2 tane hemen üzerine yapıyorum. Araya 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 ve 3. Sonra yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra sık iğneler ile devam ediyorum. Yani 7 tane olan bu boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Boşluğa bir tane ikili trabzan. Sonra sık iğneler ile devam ediyorum. Buraya kadar. Geldim buraya, yine 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2, diğerlerini sık iğne ile bitiriyorum. Diğer rengime geçtim. Hemen şu şekilde alıyorum. Bir tane bu tarafa doğru yine sık iğne yapıyorum. Daha sonra arkadaşlarım bu arayı 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi şurayı geldik arkadaşlar. Şurayı yapacağız. Bunun için 2 tane, bu 3'ten sonra 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2, bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 2 tane yine sık iğne yapıyorum. 1 2. Sonra bu arada bıraktığımız boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3.
Yine 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2, sonra bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2, sonra devam ediyorum. Şimdi burada bir kalacak kadar şöyle 3 tane bu araya ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3, sonra 3 tane sık iğne yapıyorum. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Yine bir tane ikili trabzan bu araya. 2 tane sık iğne ve 3 tane ikili trabzan yapıp bitiriyorum. Evet, görüntümüz bu şekle geldi arkadaşlar. Bakın bu da ayrıca kalp gibi oldu. O şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Buradan sık iğneler ile geliyorum. Bu üçüncü yerim olduğu için hemen buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Az önce boş bırakmıştım. 3 tane yerime sık iğne ile devam ediyorum. İkili trabzanlarımın üzerine 2 ve 3, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane sık iğne, tekrar 2 tane ikili trabzan, sonra 3 tane bunun üzerine sık iğne ile geçiyorum. 2 tane ikili trabzan yine yapıyorum. 1 ve 2, yine bir tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan, sonra 3 tane sık iğne, bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan ve aynı diğer taraf gibi devam ediyoruz. Evet, diğer rengime geçtim. Sık iğneler ile geliyorum. Buraya arkadaşlar 2 tane ikili trabzan yapıyorum.
Bir tane bu taraftan artıracağım için bu arayı sık iğneler ile geçiyorum. Yani 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane buraya sık iğne yaptıktan sonra üzerine alıyorum. Bu boşluğa 3 tane yine ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 6 tane ilerliyorum sık iğne ile. Altı. Şimdi üzerine alıp 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. Tekrar 2 tane ikili trabzan. 6 tane sık iğne yaparak bitiriyorum. Altı sık iğne yaparak devam ediyorum arkadaşlar. Aradaki ikili trabzanlarımızı yapacağız. 6 tane sık iğne ile geldim. Sonra üzerine alıp 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum yine. Ve bitiriyorum. Diğer rengime geçtim. Birinci sık iğnemi yaptım. Sonra üzerine alıyorum ve aşağıya inip buraya bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Ve buradan başlıyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum önce. 1, 2 ve 3. Daha sonra bu 6 tane sık iğne yaptığımız yere, yani 6 tane olan yere ikili trabzanlar yapıyorum. Bu üçünün üzerine yine sık iğneler ile devam ediyorum. Sonra yine 6 tane sık ikili trabzan. Üç tane sık iğne. Ve buradaki yerimizi de yapıp bunu da tamamlıyoruz. Yine 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. Aynı ilk başlangıç yerimiz gibi. 6 tane ikili trabzan. Ve 3 sık iğne yapıp bitiriyorum. Kenardan diğer rengimi bağladıktan sonra şöyle 3 tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Sonra arkadaşlar bu altının üzerine 6 tane sık iğne ile devam ediyorum. Buraya, şuraya başlayacağımız için bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir ikili trabzan daha yapıyorum. Yine 6 tane sık iğne ile devam ediyorum.
Sonra bu boşluğa 3 tane ikili trabzan, bir sık iğne, 3 ikili trabzan, 6 sık iğne, sonra bir ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan yapıyorum ve bu rengimi tamamlıyorum. Sık iğneler ile geliyorum arkadaşlar. Şimdi buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3. Sonra bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şuraya geldik arkadaşlar. Burayı yapacağız. Şimdi 2 tane sık iğne, 1 2, üzerine alıp ortadan bıraktığımız yere şurası için ikili trabzan yapıyorum. Yine 2 tane sık iğne, 1 2, sonra bir tane ikili trabzan, sonra bir tane sık iğne ve buradaki gibi 3 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Sık iğneler ile buraya kadar geliyorum arkadaşlar. Yine 3 tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne, bir tane ikili trabzan ve sık iğne ile bitiriyorum. Evet, diğer rengime geçtim, bağladım. İlk sık iğnemi yaptım. 2 tane buraya ikili trabzan yapıyorum. 1 2, sonra bu ikisinin üzeri buraya kadar sık iğne ile devam ediyorum. Buraya da sık iğnemi yaptım. Daha sonra bu iki yere ikili trabzan yapıyorum. Ve bir tane buraya sık iğnemi yapıyorum. Tekrar 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Yine sık iğneler ile devam ediyorum. Buradan da aynı burada bıraktığımız gibi arkadaşlarım. Şöyle 2 tane devam ediyoruz sık iğne ile. 1 2, üzerine alıp 3 tane araya ikili trabzan yapıyoruz. Sonra yine sık iğneler ile devam ediyoruz.
Buraya geldiğimizde yine 2 tane ikili trabzan, bir sık iğne, bir tane ikili trabzan ve bitiriyoruz. Diğer rengime geçtim. Bağladıktan sonra sık iğne yaparak geliyorum. Buraya arkadaşlarım 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu boşluğa da yaptık. Şimdi 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra üzerine alıp bir tane 3 tane sık iğne yapıyorum. Pardon. Sonra bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Yine diğer tarafa 6 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Bu boşluğa 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 ve 3. Sonra yine 6 tane ikili trabzan ile devam ediyoruz. Şöyle. Sonra yine 3 tane sık iğne. 1 2 ve 3. Sonra bir tane üzerine alıp ikili trabzan yapıp sık iğne ile bitiriyoruz. Buraya 2 tane şöyle bir tane pardon ikili trabzanımı yaptım ve bir tane kaydıracağız arkadaşlar. Şöyle şurayı yapacağız şimdi. Bunun için yer bırakacağız. Bir tane kaydırdık. Sık iğneler ile devam ediyoruz. Bakın ikinci ikili trabzanımızın üzerine sık iğne yaptık ve kaydırmış olduk. Devam ediyorum sık iğneler ile. Buraya geldiğimizde ise 2 tane yine bunun üzerine de yapmadan ikili trabzan şöyle 1 2 ikili trabzan yapıyorum. 2 tane arkadaşlar. Şuradayız şu anda. Şurayı yapıyoruz. Şimdi bir tane sık iğnemizi yine yapıyoruz. Sonra yine 2 tane ikili trabzan yapıp bir tane buradan bıraktık. Bakın. Sık iğneler ile devam ediyoruz. Evet, bu ortadaki 3 tane yerimizin bir tanesine yine sık iğne yaptım. Sonra üzerine aldım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şuradayız arkadaşlar. Şurayı yapıyoruz şu anda. Şimdi sık iğneler ile yine devam ediyorum. Yine buradan bir tane ilerliyorum. İkili trabzan yapmadan bu ikisinin üzerine yine ikili trabzan yapıyorum. Sonra sık iğnemi yaptım.
Bir tane ikili trabzan yapıp normal bitiriyoruz. Evet, buraya 2 tane sık iğneden sonra 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Daha sonra bu araya 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Sonra arkadaşlar üzerine alıp buraya bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2 tane sık iğne ile devam ediyorum. Üzerine alıp ortadaki yerime bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 2 tane yine sık iğne yapıyorum. Bir tane ikili trabzan. 3 tane sık iğne. Bu kalan 4'üne de ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Arada bir tane sık iğne, bakın şuradayız. Şurayı yapıyoruz. Ve yine 4 tane aynı ilk başta yaptığımız gibi ikili trabzan. 1 2 3 4 3 sık iğne, sonra bir tane ikili trabzan, 2 sık iğne, bir ikili trabzan ve sık iğneler ile bitiriyorum. Kenardaki yerimi yaptım. Bir tane buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra burayı arkadaşlar 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. Arada boş bıraktığımız bu 3 yere ikili trabzanlar yapıyoruz. 1 2 ve 3. Daha sonra ise 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2. Sonra üzerine alıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne, 3 tane ikili trabzan, sonra yine 4 tane sık iğne yapıyorum. Arada bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine 4 tane, 1 2 3 ve 4 sık iğne, 3 tane ikili trabzan, iki tane sık iğne, bir ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan ve sık iğne ile bitiriyorum. Buranın üzerine yine arkadaşlarım sık iğnemi yaptım. Bu 4 olan yerimi sayısını 3'e düşürüyorum bu sırada. Buradan başlıyorum. 1 2 ve 3. Aradaki bu boşluğa
sık iğneler ile devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şu kenarda bıraktığımız bir tane yere ikili trabzan yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan. Sık iğneler ile devam ediyorum. Beş tane toplamda. Sonra 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sık iğne, tekrar 3 tane ikili trabzan. Yine 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. Üzerine alıp bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sık iğneler ile bitiriyorum. Evet, görüntümüz bu şekle geldi arkadaşlar. Şimdi diğer rengimi aldım. Bağladıktan sonra bu ikili trabzanımın üzerine yine sık iğne yapıyorum. Bu defa ikili trabzan yapmadan. Sonra bu üçünün üzerine devam ediyorum sık iğneler ile. Burada arkadaşlarım bakın şuradayız. Şu anda sık iğneler ile devam edeceğiz. Şöyle 1 2 3 tane 5 tane sık iğnemiz vardı. 3 tanesine sık iğne yaptıktan sonra 2 tane buraya 1 2 ikili trabzanımızı yapıyoruz. Yani şuradayız arkadaşlarım şu anda. Sonra bu diğerlerinin üzerine şuralara devam ediyorum. Sık iğneler ile bu şekle getirdim. Yani 5 tane de buraya sık iğne ile devam etmiş oldum. Sonra üzerine alıyorum ve 2 tane yine ikili trabzan yapıyorum. Yine sık iğneler ile devam ediyorum. Şurayı da yine bu rengimle sık iğne ile geçiyorum. Birleşim yerimiz. Şöyle iyice anlaşılsın arkadaşlarım. Bakın 2 tane yaptık. Şuradayız. Burayı da sık iğne ile geçiyoruz. Şimdi sık iğnelerimi yaptıktan sonra yine buraya kadar devam ediyorum. Yine son ikiye geldiğim zaman 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve sık iğneler ile bitiriyorum. Diğer rengime geçtim, bağladım. Sonra sık iğnemi yaptıktan sonra bakın şu birleşimin hemen burasından giriş yapıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Araya bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra arkadaşlarım bu kalan 5'inin üzerine ikili trabzan ile devam ediyorum. 1
2, 3, 4 ve 5. Şimdi bu 5 taneyi yaptıktan sonra 2 tane zaten burada duruyor arkadaşlar. Şöyle 1, 2, ikisinin üzerine de sık iğnemi yapıyorum. Bir de bu tarafa geçiyorum. Şöyle 3 tane sık iğne yapmış oldum. Diğer üçünün üzerine ise 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Yine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Sonra yine 5 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonra bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın alttaki ikili trabzanımızın üzerine alıyorum. Bir tane ortaya ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir tane sık iğnemi yapıyorum. Ve yine 5 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Yine 3 tane sık iğne. Sonra buraya 2 tane kenar olduğu için tabii ki 1, 2 tane ikili trabzan yapıyorum ve bitiriyorum burayı. Bakın şu birleşim yerimiz de burası olmuş oluyor. İp rengimiz artık gördüğünüz gibi açık renkten koyu renge doğru devam ettik arkadaşlar. Şimdi diğer rengimi aldım. Bağlıyorum önce. Sık iğneler ile devam ediyorum. Ve buraya geldiğimizde arkadaşlar bu üçünün üzerine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Daha sonra bu ortadaki üçlünün üzerine de sık iğneler yapıyorum. 1, 2, 3. Sonra 3 tane ikili trabzan yapıyorum yine. 1, 2, 3. Araları bu arayı sık iğneler ile devam ediyorum bu rengimle. Bakın birleşim yerimiz yani şurası bu şekle gelecek. Şimdi devam edelim yine. Bu boşluğa geldiğimizde yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sık iğne ile bitiriyorum arkadaşlar. Diğer rengime geçtim arkadaşlarım. Üzerine alıyorum.
buraya bir, iki tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra şöyle biraz büyütelim. Bakın şurayı yapıyoruz şu anda. Bir tane araya sık iğne yapıyorum. Ve devamında 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Birini atlıyoruz. Sık iğne yaptığımız için üzerine 1, şöyle 2 ve 3. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra burayı şöyle 1, 2, 3, 4. 4 tane sık iğne yaptım. Ortadaki üçlü yerime yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ortadaki 3 tane ikili trabzandan sonra 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1, 2, 3 ve 4. Buraya geçmiş oluyoruz. Bakın yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Sonra bu araya bir tane sık iğne yapıyorum. Ve bu boşluğa arkadaşlarım bakın. Şu üçünün üzerine ikili trabzanlar yaparak devam ediyorum. 1, 2 ve 3. Yine bir tanesine sık iğne yapıyorum hemen önüne gelene. Sonra 3 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 1, 2, 3. Yine 4 tane sık iğne yapıyoruz. Sonra bu ortadaki üçlü yerimiz olmuş oluyor. Buraya 2 tane şöyle yapalım. 1, hatta üçüncüyü de yapabiliriz. Kenar olduğu için çok da önemli değil arkadaşlar. Şöyle bir tane de sık iğnemi yaptım ve bitiriyorum. Evet, görüntümüz bu şekle geldi. Hemen diğer rengimize geçelim. Sık iğneler ile geliyorum. Buraya geldiğimizde üzerine alıyorum. Buradan başlıyorum. 3 tane buraya ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Daha sonra bu araya 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonra yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve burayı arkadaşlarım buraya kadar sık iğne ile tamamlıyorum. Şimdi buraya geldiğimizde yine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve sık iğneler ile bitiriyoruz. Diğer rengime geçtim, bağladım, üzerine alıyorum. İlk sık iğnemi yaptım arkadaşlar buraya. Bir şöyle devam ettireceğim için 2, 3. Buraya 3 tane
şuradayız arkadaşlar. Şuradayız. Bu üçünün üzerine sık iğne ile geçiyoruz. Ve bu aradaki yere, yani şuraya başlayacağız şimdi. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Bu arayı bu boşluğa kadar sık iğne ile geçiyorum. Sonra bakın, bu boşluktan başlıyorum. Buraya 5 tane, normalde bu kenardaki yaptığımız 3 5 olacak arkadaşlar. Kenar olduğu için o şekilde şöyle 1 2 3 4 ve 5. Evet, 5 tane ikili trabzandan sonra yine sık iğneler ile buraya kadar geliyorum. Sonra yine üzerine alıp 2 tane ikili trabzan, bir tane sık iğne ve bir tane kenar olduğu için ikili trabzan yapıp bitiriyorum. Şimdi bu rengimizle arkadaşlar şöyle bağlayalım. Sadece şu orta ve diğer orta, yani şuraları ikili trabzan yapacağız. Diğerlerini normal olarak devam ettireceğiz. Şöyle başlayalım ve devam edelim. Sık iğneler yapıyoruz. Evet, buraya geldiğimizde buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine sık iğneler ile devam ediyorum. Bakın, buralarda hiç ikili trabzan yapmadan şu yarım olan kenardaki yerimize kadar sık iğne ile geliyoruz. Ve yine bu yuvanın içerisine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Sık iğne ile bitiriyoruz. Evet, şimdi diğer rengimize geçiyoruz ve artık şu son sırayı yaparak modelimizi tamamlamış olacağız arkadaşlar. Şimdi 2 tane şöyle yaptıktan sonra başlıyorum, devam ediyorum. İkili trabzanlar yapıyorum.
Evet, ikili trabzanlar ile devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bu ikili trabzanımın üzerine geldiğim zaman ise şöyle bir tane sık iğnemi yapıyorum ve şurayı kapatmış oluyoruz arkadaşlarım ve devam ediyoruz. Bu ortaya gelene kadar yine ikili trabzanlar yapıyoruz. Tamamıyla gördüğünüz gibi kırmızı rengimize çevirmiş oluyoruz modelimizi. Şimdi 5 taneydi burada. 2 tanesini yine şöyle ikili trabzanı yapıyorum. Bir tanesine sık iğne yapıyorum. Sonra yine ikili trabzanlar ile devam edip bitiriyoruz. Şimdi sık iğnemizi yapıyoruz. Bir tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Ve sık iğne ile yine bitiriyoruz arkadaşlar. Modelimizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi alt kısmını dediğim gibi bu şekilde tamamladıktan sonra üstte burası içinde aynı burada yaptığımız gibi yapacağız. Şöyle bir başlayalım ve aynı şekilde devam edecek zaten. Daha sonra videomuzu sonlandıralım. Bu rengimize geçtik. Bu rengimle yine şöyle hepsini, bütün hepsini arkadaşlar sık iğneler ile geçiyorum. Evet, sık iğnelerle bu rengimi tamamladıktan sonra ise diğer rengimi hemen şöyle takıyorum. Kenardaki yerimi yaptıktan sonra 5 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sonra şurayı yapmak için arkadaşlar bir tane sık iğne yapıyorum. 5 tane yaptım ben. Yani aralarda beşer beşer bıraktım. Siz bu 5 olan yerleri, yani şuraları daha büyük de bırakabilirsiniz. Yani sayısını fazlalaştırabilirsiniz. Tamamen burada tercih size ait. Artık ilk başa geri dönmüş oluyoruz. Evet, 2 4 5. Burada bir tane sık iğne, tekrar 5 tane ikili trabzan yaparak yeni yer, yeni yuvalar açmış oluyoruz ve aynı ilk başta yaptığımız gibi şöyle 2 4 ve 5 bu şekilde bir tane sık iğne, tekrar 5 tane ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Sanırım anlaşılmıştır arkadaşlar. Yani şurada yaptığımız bu 7'yi yapmadan 5 5 5 5 devam edip şuradaki gibi devam edebilirsiniz. Bu şekilde isterseniz yapmayı. Evet arkadaşlarım, bu videomuzun da böylelikle sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım modelimi sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ve Örgü mü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir dahaki en güzel, en farklı, en değişik örgü modellerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlarım.